Göndermeyi düşünmüyorum. Çünkü ortamların çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Günümüzde çocuk yetiştirme konusunda çok titiz davranıyoruz. Burada velilerle de birlikte sohbet ederken konuşuyorduk zaten. Ya ben uygun görmüyorum. Yani serserilik bilmem ne kişilerin bulunduğu söyleniliyor. Yani pek sahip çıkmayan, çocuklarına sahip çıkmayan kişiler gidiyor diye düşünüyorum. Gönderirim çünkü tehlikeli olduğunu düşünmüyorum yani. Ben göndermekle mükellefim çünkü kendimden biliyorum göndermem deyince onlar bir yolunu buluyor. Bir yerden kaçıp kendileri gidiyor. Hani en azından benim bilincimde gitsin de haberim olsun. Yaşadığım semtle çok alakalı. Göndermem. Çocuğumun gözümün önünde olmasını isterim. Onun için göndermem. Göndermezdim. Hayır. Göndermem. Kesinlikle hayır. İnternet kafeler toplumumuzda pek çok anlaşmazlığa sebep olan bir konudur. Peki internet kafe sahiplerinin bu kültürle ilgili görüşleri neler? Çok ön yargılıydım. Ne alaka internet kafe? Oğluma da çok kızdım. Biz ne işimiz var? Bir yemek sektörü daha farklı bir sektör. İnternet kafe ortamı zaten ben çocuklarımı bile asla göndermeyen karşıydım yani. Bir anda böyle bir şey olunca tepetaklak oldum ama gelip gelen gençleri, gelen aileleri, anneleri görünce ben şok oldum. Dedim demek ki böyle çocuklarını bırakıp giden aileler de var. Şimdi bu tarz şeyler daha çok oldu. Mesela şehir dışından gelip çocuğunu bırakıp birkaç saat dışarıda geçirip çocuğunu alıp giden aileler gördüm. Bana garip geldi. Benim eskiden internet kafeye bakış açım çok farklıydı. Şimdi çok farklı. Çocuklar burada gençler sosyalleşiyor yani. Oyununu oynuyor, çıkıp gidiyor arkadaşıyla. Ben öyle artık. Elimizdeki bu bilgilere göre internet kafe sahipleri sizce internet kafeleri toplumun neresinde görüyor? İnternet kafe toplumda gerçekten çok geride. Ama internet kafelerde çocuklar sadece oyununu oynuyor. Evde de oyun oynuyor. Ama burada da oyun oynayıp çıkıyor. Ama bunu insanlar mesela kötü olarak yorumluyor. Çocuğun mesela dışarı çıkıp bir hamburger, bir pizza yemesi onlara daha mantıklı geliyor ki çocuklar bunu yapmak istemiyor. Bir mekanda boş boş oturup birbirine bakmak istemiyor. Ama buraya gelip oyununu oynuyor, vakitini geçiriyor, birkaç saatini geçirip gidiyor. Madem internet kafeler böyle yerler, sizce neden toplumda negatif bir önyargıyla karşı karşıya? İnternetin genel anlamda sağlıklı kullanıldığını zaten düşünmüyorum ben. Bu yüzden o tür ortamlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Sebebi şimdi çocuğun internet kafede ne işi var? Önce evinde dersine baksın. Önce olayı o yani başka bir şey yok. Şimdi bu internet olayı anladığım kadarıyla hem iyi hem kötü. Kötüsü ayıklanıp da iyisi kalsa iyi olacak. Vallahi internetteki pek güzel bir şeyler olmuyor. Ben de onun için göndermem. Çünkü doğru yerler olmadığını, şu anda olan oyunların yanlış yönlendirdiğiyle alakalı falan internette de çok fazla konu geziyor. O yüzden göndermek istemezdim. Yani evde yeterince ekipmanımız var zaten. O yüzden Evime alırım eğer gerekirse. Bu çağda evime alırım internete. Niye çocuğumu göndereyim internet kafeye? İleride çocuğum olursa internet kafeye yollamam ama duruma göre evimde eğer internet varsa oradan halletmesini gerektiren şeyler yaparım. Ekstradan çok zor durumda kalırsam belki yollayabilirim. Yani kötü örnek oluşturabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum orada. Ondan dolayıdır büyük ihtimal. Göndermeme sebebim olur. Şöyle, ben de birazcık içinden geldim internet kafenin. Aslında benim yaşım da çok müsait değil. Ben 21 yaşındayım. Benim yaşça büyük kuzenlerim vardı. Çok nezih yerlerde çok güzel internet kafeler de vardı. O kadar iyi olmayanlar da vardı. Ben de yaşadığım mahalleye ya da ilçeye ve o internet kafenin durumuna göre birazcık hijyeni olur, ortamı olur, bulundurduğu insanlar olur. Ona göre seçim yaparım. PlayStation'da, internette evime alırım gerekirse. İnternet kafeye ne gerek var? Şu ana kadar gördüğümüz bilgilere göre internet kafe sahipleri bile bu ön yargının bir parçası. Acaba internet kafe sahiplerine göre internet kafeler toplumda nasıl bir etki bırakıyor? Pozitif olmasa yani net oyunun başında 4 saat, 5 saat geçiren yetişkinler var.
Çocuklar değil. Çocuklar mesela şey olarak bile, bütçe olarak bile fazla kalamıyor. Ama bütçesi şey olan adam 4-5 saat burada oturup 6 saat bazen vaktini geçirip arkadaşlarıyla beraber çıkıp gidebiliyor. 6 saat bir mekanda başka yerde oturulmaz herhalde. Yani daha farklı bir şekilde burada oyun oynayarak oturuyor. Ama orada sadece insanlar dediğim gibi ya kahve içecek, çay içecek, bir nargile içecek, o şey ortamı olmak zorunda. Ama burada öyle bir şey yok. Oyun oynayarak 5-6 saatini rahatlıkla geçirebiliyor. Tek başına da değil yani, birkaç kişi. Bu kültürün önemli olan bir yapı taşı ise oyunculardır. Acaba oyuncular genellikle hangi yaş gruplarından ve hangi cinsiyettendir? ...20-25 aralığı çok yüksek. 20 yaş altı düşük. 25 yaş aralığı da yani orta diyebilirim. 25 yaş üstü de çünkü müşterimiz çok. Misafir olarak gerçekten çok. Ama yani 20 yaş altı normal, yani 19-18 yaş normal geliyor ama 25 yaş üstü akşamları çok oluyor. Yani grup halinde geliyor onlar. Bir kişi, iki kişi değil. Kızlar erkek arkadaşlarıyla geliyorlar. Genelde. Arkadaş toplu olarak geliyorlar ama %90'ı, 95'i erkek. Şu anda en fazla 2-3 tane belki genç kız vardır. Tek başına gelenler de var, arkadaşlarıyla beraber gelenler de var. Yani burada bizimle kendi artık şey oldu burası, bizimle vakit geçirmek için de gelen çok oluyor. Çünkü dediğim gibi başka mekanlarda burada birkaç saat oturduğu gibi oturamaz. Bir de bütçe dediğim gibi çocuklarda. Burada düşük bütçeyle rahat rahat 3-4 saatini geçirebiliyor. Elbette toplumun ve internet kafe sahiplerinin fikri önemli. Fakat bu kültürün önemli bir parçası olan oyuncular bu yola nasıl girdiler? İlk defa şöyle oldu muhabbet. Bir arkadaşım aradı. Hadi internet kafeye gidiyoruz dedi. Halbuki evlerimizde bilgisayar var. Geldik internet kafeye. Bir senedir de geliyoruz yani. İlk defa internet kafeye açıkçası lise yıllarımda okuldan kaçma yoluyla gelmeye başladım. Daha sonrasında ise artık bir alışkanlık haline geldi. Öyle söyleyeyim size. Ben 4. sınıfta ilk kez gitmiştim internet kafeye. Böyle gene sınıftan arkadaşlarla. İlk kez orada başladım gitmeye. Ondan sonra bir sevdik, sürekli gitmeye başladım. Benim de kendisine benziyor aslında başlangıç hikayesi. İşte internet kafeye giden arkadaşları duyuyorduk. İşte çok eğleniyorduk, falanca oyun oynuyorduk vesaire falan. Ondan sonra işte bir bakalım hadi ile başladı. Sonra işte tabii okuldan kaçmalara kadar. Ondan sonra işte müdür beyin bizi pek yasal olmayacak şekilde cezalandırmasına kadar falan. Öyle bir süreç yani hani bu şekilde. Yani okul hayatım başlamadan önce de bir hevesim vardı. Ara ara gidiyordum ailemle, ailem götürüyordu. Ondan sonra okul başladı. Baktım okul internet kafeye gitmeme engel oluyor. Ben de okuldan kaçmaya başladım bu süreçte. Hatta ileriki lise dönemlerinde sınıfta kalmama bile sebep oldu bu. Hala da geliyoruz işte arkadaşlarla bu şekilde. Devam ediyoruz. Benim de büyüklerim gidiyordu. Bir de bizim burada apartmandan çocuklar falan da gidiyordu. Biz bir başladık işte. Ortaokulda başladım ben. Ortaokul 5 gibi. Bayağı oynadık, hala da oynuyoruz. Benim akademik açıdan çok bir etki yaratmadı yani. Ben çok okuldan kaçmıyordum ama çıkışlarda gidiyorduk tabii. İnternet kafeler kiminin oyunlarla tanışmasına vesile olmuş, kiminin ise zaten bildiği oyunları arkadaşlarıyla oynama fırsatı vermiştir. Peki onlara göre internet kafeler kendi hayatlarına nasıl bir etki bırakmıştır? Yani internet kafe kültürü genel olarak bir hobi aracı. Yani buraya eğlenmeye geliyoruz sadece. Başka bir artısının olduğunu söyleyemem. Şu da var. Burada güzel dostluklar biriktirdik, yeni arkadaşlıklar kurduk. O şekilde oldu. Şöyle düşünebiliriz. Genel iş hayatı ve okul hayatı, genel stres olsun. Pozitif yönden bir etki kattığını düşünebilirim. Genel iş hayatı ve genel tekrardan söylediğim öğrencilik hayatında streslerden dolayı ve bu stresi atmak üzerine internet kafeye başvuruyorum. Benim için pozitif bir etki bıraktı ve hala severek geliyorum buraya. Bayağı bir sürede geleceğim gibi gözüküyor yani. Benim için negatif diyebilirim. Çünkü üniversite hazırlık sürecinde oyunu çok abarttık. Abartınca da tabii biraz puan düşüne kadar gitti. Tabii şu an bir problem yok tabii. Yani oynayacağım süreyi kendimiz belirliyoruz. Yani biraz negatif diyebilirim ya. Benim için pozitif ya. Çok iyi insan tanıdım. Çok eğitimime bir zarar da vermedi. Benim için gayet iyi. Burada eğleniyoruz. Herkesle tanışıyoruz. İyi yani ortam.
İlk başta bilgisayar yoktu onun içinde ama sonra bilgisayar olduktan sonra bile daha çok buraya geldik. Çünkü daha birlikte olunca daha iyi oluyordu oynama. Yani aslında bilgisayarın leş olmasıyla orantılı. Çünkü bilgisayar olmadığı zaman full internetteydik ama güzel bir sistem dizince yani bayağı azaldı. Şu anda o sistem leş olduğu için yıllardan sonra tekrar geliyoruz işte gördüğünüz gibi. İlk sebep bilgisayarın olmaması. Yani şu anda da yok da. Ama buradaki ortam tabii evde oynamaktan bence daha güzeldir. Arkadaşlarla birlikte oynuyoruz, yan yana oynuyoruz. Güzel oluyor. Benim de bilgisayarım yoktu. Sonra oldu, benim de bilgisayarım oldu aslında. Belki de buradan daha iyi bilgisayarım oldu ama yine arkadaşlarla beraber yan yana oynamak, temasta bulunmak çok daha iyi yani. Online'sa burada hep beraber daha iyi, daha çok hoşuma gidiyordu benim. O yüzden geliyoruz abi. Son bir kez internet kafe sahiplerinin topluma vermek istediği mesajı dinleyelim. Ne söylemek isterim? Mekanı, gittiği yeri tamam tabii ki de görsünler ama her internet kafeye çocuklarını bırakmasınlar. Yani kontrolsüz bırakmasınlar. Orada olduğunu bilsinler. Orada işletmeciyle tanışsınlar yeri geldiğinde. Ama böyle tanımadıkları yerlere çocuklarını göndermeleri benim için etik bir şey değil. Her ortam için bu geçerli. Çocukların gittiği yeri bilmeleri gerekiyor. Yani açık ve net çocuklarıyla beraber de gelsinler. Çocuğum nerede? O çok önemli. Hepimiz için çok önemli. Yani çocuğum sadece internet kafe için değil. Her ortam için. Çünkü her ortamda çocukları bekleyen kötülükler var bu zamanda. Hele ki Adana gibi bir yerdeysek çocuklarını gelsinler, görsünler. İnternet kafe ama hangi internet kafe? Araştırsınlar. Çocuk gizli gizli gitmesin. Ona teşvik edilmesin. Ben onu istiyorum. Gelip bizimle dedim tanışsınlar. Gelsinler desinler ki bak burada bir internet kafe var ama çocuğum buraya geliyor ama işletme sahiplerini tanışsınlar. En azından çocuğun orada olup da ona göre davranılsın.